Merhaba canlarım. Welcome back to our Istanbul course book series on Türk Lingo. I'm Aslı. Today we are moving on the next unit. Grab your notebook, open your book and enjoy the lesson while drinking your coffee. Are you ready? Let's go. Evet, bu ünitede bu ne, o kim sorularını öğreneceğiz. Like bu ne, what is this, o kim, who is that. So when you wanna ask to like object and people, you're gonna use those questions, okay? So here we have vocabulary. Let's look at that quickly. Bu, şu, o, kim, ne, bunlar, şunlar, onlar, burası, şurası, orası. Let's look here, the first question, bu ne? Yeah, when you want to ask the object, you say bu ne? The answer is bu kalem. Look, just ne, you are give the answer. Bu ne? Bu kalem. O kim? So this is for the people, okay, for the person. O kim? Kim means who. O kim? O öğretmen. Öğretmen is teacher. O kim? O öğretmen. Burası neresi? So this is for places. When you want to ask the places, you say burası neresi? Burası sınıf. Sınıf means class. Bunlar kim? Bunlar öğrenciler or öğrenciler. You can say both is correct. Let's look hazırlık çalışması. Resimlere bakalım. Kelimeleri numaralarla eşleştirelim. Okay, let's match the words. So, there is çanta. Which one is çanta? 11. Write in here. Elma is 13. Write in here. Kitap 10. Okay, good. Kalem. Which one is kalem? Here. 1. 1. Bilgisayar is 8. Fincan is 7. Cetvel, which one? 2. Good job, 2. Hesap makinesi is 6. Okay. Defter, which one? 9. Here. Tahta is 4. Harita is 3. Pergel, it's 5 and saat 12. Good job. So here resimlere tekrar bakalım. Bir numara söyleyelim. Arkadaşımız eşyanın adını söylesin. Okay. So for example 5 numara kalem demiş. So for example if I say 7 numara, you're gonna say fincan, right? I'm gonna say like 1 numara, you're gonna say kalem. Like that. You can do practice like that. So here we came to okuma section. Okuma, but first of all I wanna go to grammar and then come back to okuma, okay? Evet, dil bilgisi. We're gonna learn bu, şu, o, kim and ne. So bu, şu, o, actually this is that. Kim means who, ne means what. So when we're gonna use bu, şu, o, so if you know the object close to you, you know, you're gonna say bu. If it's a little bit far, you're gonna say şu. If it's too much far, you're gonna say o, okay? So bu masa, because it's close, I said bu. Şu masa, a little bit far away from me, and o masa, too far away. Let's look here, örnek. So bu nedir? Bu dolaptır. So why we use the dir or tir? We're gonna say, actually this is like in English, it's is, you know. You say, what is this? That's all. Like you can say bu ne or bu nedir. Both are okay. Bu kimdir? Bu öğretmendir. Okay. Let's look here. Örneklerdeki gibi cümleler oluşturalım. Okay. So when you see this, which question gonna ask? You're gonna say bu ne, right? Bu ne? And answer, what is this? Bu ev. Good job. What about that? So we cannot ask bu ne because she is not an object, right? So we're gonna say bu kim?
Bu çocuk. Okay, that's great. What about that? Bu ne? Let's say bu çiçek. So bu kim? Well, I don't know his name. Oh my god. Bu futbolcu. Let's say. Oh. Bu ne? Bu ağaç. Bu kim? Right? We're gonna ask bu kim, not bu ne. Bu doktor. Bu ne? Bu sandalye. Bravo. Now continue. Okay, aşağıdaki kelimeleri uygun boşluklara yerleştirelim. That's great. So we have Kim, question, and ne. So we're gonna look here. And the given answer. So which one we're gonna use Kim? Let's look. Police for Kim or ne? Which one we're gonna ask Kim, right? Yeah, this is we're gonna write it police. And kuş for what? Kuş for ne, right? Ne. Postacı for which question? We're gonna ask Kim, right? So çanta for what? For ne. Bravo. And şarkıcı for what? For Kim, right? Yes. And pencere for which question? Ne. Köpek for ne. Kapı for ne. Kedi for ne. And ev for ne, right? Bu ne? Bu ev. We're gonna say bu ev. So öğretmen, we're gonna which one ask? Bu kim or bu ne? Which one? Bu kim, right? Bravo. And avukat? Bu kim? Telefon? Bu ne? Bilgisayar? Bu ne? Defter? Bu ne? Otobüs? Bu ne? Garson? Now we came. Bu kim? Yes. And çay? Bu ne? Mühendis? Bu kim? And hemşire? Bu kim? Bravo. Let's continue. Okay, we're gonna learn çoğuldaki lar, plural suffix. Okay, we have only lar and lar, okay? When you wanna make plural, you use only lar or lar. So how are we gonna understand when we're gonna use lar and lar? So we have only small rule for that. That's all. So we are looking the word, okay, here for example. The last vowel, if it's a, I, o, u, we say lar, okay? But if the last vowel here, for example, e, I, ö, ü, we're gonna say lar. That's great. So let's look first of all here. This says bunlar köpek. Why he said bunlar? Because it's so close, right? Look, it say bunlar. Okay. And şunlar is a little bit far, because of that said şunlar köpek. And if so far away, said onlar köpek. So now let's look here. Tekil and çoğul. Evet, we say kitap. What we gonna say? Kitaplar, right? Why? Because the last vowel. Pencere, we're gonna say pencereler. Why? Because the last vowel. So kız, look, only there is a one vowel. Doesn't matter. We just look at the vowel, okay? So this is I. We're gonna look kız. What we're gonna say? Kızlar. And kedi, the last vowel is I. We're gonna say kediler. Kutu, the last vowel is U. We're gonna say kutular. And köy, look, only there is one vowel, no problem. We're gonna say köyler. Televizyon, look, there is the last vowel is O. So we're gonna look here. Televizyonlar. And üzüm, the last one is Ü. We're gonna say üzümler. Bravo. That's all. So here we're gonna look. Bunlar nedir? Bunlar ne or nedir? No problem. Bunlar bardaktır, or just you can say bardaklar. Both answer is okay. Bunlar kimdir? Bunlar öğrencidir, or öğrenciler. Let's go to here, okuma. So here let's read the okuma. Sınıf, class, right? So I'm looking here this
picture. Let's say I am here, okay? Here, I'm here. So I'm gonna consider from here, okay? Close, little bit far and too far, okay? So look at here, it says bu ne? Bu sıra. Sıra is close to me, because of that we say bu. Bu kalem mi? So me actually the question, but we're gonna learn later, okay? Don't worry. Bu, this one, right, is very close to me. So we say hayır, bu kalem değil, bu defter. Okay, look now, it's little bit far. Did you see here? It's little bit far. So I ask şu ne? Bu kalem. And asking this one, şu ne? Şu kitap. And what about this one? Şu ne? Şu bilgisayar. Look how far away from me. Did you see? But this one was close to me. Now from here it's get like more, you know, like more far. From here to here is more far. So I start to ask o. Onlar ne? Onlar kitaplar. Asking this one. Kitaplar. O ne? Look here, how far? Did you see? O ne? O klima. O tahta mı? This one asking. Evet, tahta. Onlar kim? This all guys. Onlar kim? Onlar öğrenci. Okay? That's so easy. Let's continue. Evet, birinci nota bakalım. Birinci not. Sayılarla ve miktar bildiren sıfatlarla birlikte kullanılan isimlerde çoğul eki kullanılmaz. Evet, like for example, 3 çocuk. Already you mentioned 3. So you don't need to say çocuklar. Okay? 2 kalem. It's same. You mentioned 2. You don't need to say kalemler. 2 kalem. 5 bardak. You cannot say 5 bardaklar. You can say only 5 bardak. Why? Because already you mentioned how much. Already, right? So there is a az kişi you mentioned again and çok insan or hiç yabancı. Okay, this is birinci not. And second, ikinci not is son hecelerinde a, o, u bulunan bazı yabancı kelimeler ler ekini alır. Why? Because those words is not actually Turkish. Because of that, it doesn't, you know, suits the rule. It breaks the rule. For example, saatler, saat, hayal, hal, seyahat, misal, meşgul, kalp. It's all from Arabic. And rol, alkol, symbol, petrol, and ideal is all from French. Okay, so because of that, they broke the rules. So what we're gonna do? We're gonna learn like that. Okay, that's all. Saatler, hayaller, haller, seyahatler, roller, alkoller, semboller, misaller, meşguller, petroller, kalpler, and idealler. That's all. So let's look here. Aşağıdaki kelimeleri çoğul yapalım. Okay, first word is defter. What we're gonna say? We are looking the last, you know, vowel. Do you remember? We're gonna say defter. Ler. Bravo. What about elbise? Elbiseler. Yes. What about the banka? Look, the last one is a. Because of that, we said bankalar. And bilet. Look at the last one is e. We're gonna say biletler. Bravo. What about erkek? Erkekler. Yes. And öğrenci, last vowel, i, öğrenciler. Sorun, look, the last one is u. Because of that, we're gonna say lar, sorunlar. And biro, we're gonna say birolar, right? Yeah. And ev, look, there's only one vowel already. So, we're gonna write evler, okay? Film, filmler, right? Because of the e. Balık here, right? But we're gonna write balıklar. Yeah, bravo. Okay. Eczane, what are we gonna say? Eczaneler. Cool. And oda, we're gonna say odalar, of course. And ekmek, ekmekler. Bulaşık, bulaşıklar. Bravo. And kahve, what we gonna say? Kahveler or kahveler? Kahveler, right? Even it doesn't suit. Even when you say kahveler, it doesn't suit. Kahveler. Okay, park, what we gonna say? Parklar. Otel, what we gonna say? Oteller. Numara, numaralar. Sandalye, looks, the last one is e. Because of that, we're gonna say sandalyeler. Orman, ormanlar. Kira,
kiralar. Çamaşır, çamaşırlar. Piyano, piyanolar. Kadın, kadınlar. Lokanta, lokantalar, because of the A, right? Paket, look, the end is, the last vowel is E, paketler. And the last one, what is that? Patatesler. Bravo. Let's continue. We're gonna learn now soru 2. Okay, soru 2. So, you know, the soru 2 only m, okay, mi, mu, mu is changed about the what? The last vowel, right? Oh yeah. We again gonna look the last vowel. If it's a or u, we're gonna say m. If it's a and e, we're gonna say mi. If it's o and u, we're gonna say mu. So when they're asking, you know, question, when is, you know, and m or mi and mu or mu, we have two answers, evet or hayır, okay? Two answers you're gonna give. If you say evet, that's okay, but when you say hayır, so you're gonna add this one, değil means not. Değil means not. Okay, for example, let's look at an example. Örneğin, bu dolap mı? Look, ask the question. Why does it say m? Because of the last vowel is a. Look at here. Look here, right? It came m. So if it's dolap, we say yes. Evet, dolap. For example, the second one. Bu masa mı? Look, ask again. Masa mı? Hayır. Look, it says the negative. Hayır, masa değil. Look, masa değil. Not table. Koltuk. Bunlar köpek mi? Evet, köpek. Or you can say evet, bunlar köpek. Okay, let's continue. Aşağıdaki cümleleri örneklerdeki gibi tamamlayalım. Okay, now we're gonna ask, bu öğrenci, what we're gonna say? Which one? The last vowel, we are looking the last vowel, E. So because of that, I'm gonna say, bu öğrenci mi? Bravo. Evet, bu, let's say, bu öğrenci. Okay. Or hayır, if I say hayır, what I'm gonna say? Hayır, bu öğrenci değil, right? It's not student. Bu öğrenci değil. Bravo. Bu sınıf, what we gonna say? M, right? M, because the last letter is, last vowel is I. If I wanna say evet, I'm gonna say evet, bu sınıf. If I'm say no, hayır, bu sınıf değil. Okay? So easy, right? So İstanbul kalabalık mı? Right? M. Why I said m? Because the last vowel is I. Kalabalık mı? Evet. Kalabalık. You can say also directly like that. Or hayır, kalabalık değil. Okay. Bunlar yüzük. What I'm gonna say? Mü. Why? Because of the last vowel. Bunlar yüzük mü? Evet. Bunlar yüzük. Or if it's not, I'm gonna say hayır. Bunlar yüzük değil. Good job. What about o postacı mı? Right? O postacı mı? Evet. Postacı. Hayır. Postacı değil. Ev temiz. What we gonna say? Mi, right? Last vowel is E. Ev temiz mi? Evet. Ev temiz. Or no. Ev temiz değil. Bravo. That's all. Okay, let's look to the, 7. Let's look 7. Aşağıdaki cevaplara uygun sorular yazınız. Okay. So I'm looking the first answer. I'm gonna create the question. Evet, bu sandalye. So what can be question? Bu sandalye mi? Right? Bu sandalye mi? Evet, bu sandalye. Bravo. And 2. Hayır, köpek değil. What I'm gonna ask? Bu köpek mi? Hayır, köpek değil. Evet, şu sözlük. What we gonna ask? Bu or şu.
Şu sözlük mü? Evet, şu sözlük. Hayır, o gözlük değil. Hayır, o gözlük değil. Hayır, o gözlük değil. So, what is my question? O gözlük mü? Hayır, o gözlük değil. Bravo. Let's continue. Burası neresi? Where is this place? Okay, do you remember the first I told you? If you want to ask the place, you should say neresi, right? So, for example, burası neresi? Burası ev. Şurası neresi? Şurası bahçe. Orası neresi? Orası sokak. Do you remember why we say burası, şurası, orası? Because of if it's too much close to me, I say burası. If it's a little bit far, şurası. If it's so much far, I said orası. Same logic, okay? Burası Ankara mı? Look as mı. So I'm gonna say two option, evet or hayır. If I use the hayır, I'm gonna say değil also, okay? Evet, burası Ankara or hayır, burası Ankara değil, İstanbul, okay. Şurası İzmir mi? Evet, şurası İzmir or hayır, Bursa. Look, it doesn't say the değil, so that's okay because say the directed answer. Hayır, Bursa. Or can say hayır, şurası İzmir değil, burası Bursa. Okay. Sağdaki resimlere bakalım, eserleri tahmin edelim. Okay. So first picture, burası Ayasofya, right? Ayasofya. Burası büyük ve çok güzel. Okay. What about this one? Burası, let's write here, Eiffel Kulesi, right? In Paris. Okay. What about this one? Burası neresi? Burası Tower Bridge, right? Nerede? Londra'da, yeah. Okay, and 3. Burası neresi? Burası Mısır, right? Mısır piramitleri. Okay, let's continue. We came to dinleme section. Okay, metni dinleyelim, boşlukları dolduralım. Kapalı Çarşı. So this place name is Kapalı Çarşı, okay? So if I'm asking like this place, what will I say? I say burası, right? Burası neresi? Burası Kapalı Çarşı. Şunlar, what gonna say? Look the answer. Onlar turist. If I say tourist, I'm gonna say what? Kim, right? Yeah. Şunlar kim? Onlar turist. Okay. Kapalı Çarşı büyük. Look at the question. So what will I say? Büyük mü? Why? Because the last vowel, right? Büyük, that's one. Kapalı Çarşı büyük mü? What will I say? Do you remember this? Evet or hayır, right? I'm gonna say evet. Burası büyük bir çarşı. Şurası kafe mi? Look, ask again the question. So we have two options, right? Evet or hayır. It says hayır. Orası kafe. What will I say? Değil, right? Değil, not. Orası kafe değil. Then what is that? Mağaza. Okay, good job. So let's come here. Yazma section. Resme bakalım. Nesneleri yazalım. Okay. So for example it says burası ev or şurası salon or bu koltuk, okay? Let's write some of them. For example, burası mutfak, right? Şurası yatak odası. Or o ayna. Şu resim. Yeah. You can write many as you want, okay? Let's continue. Konuşma.
Sınıfımıza bakalım. Aşağıdaki gibi sorular yazalım. Arkadaşımıza soralım. Okay. Burası okul mu? Bu kalem mi? Bu kim? Sınıf büyük mü? Okay. I want you guys also you are writing in the comment. Okay. I want the answer from you. Let's continue. Kültürden kültüre. Burası neresi? Haritaya bakalım. Ülkeleri örnekteki gibi yazalım. Okay, let's make smaller to see all of them. Okay, that's cool. So we're gonna look the harita map and we're gonna write it here. All these numbers. This is the picture, okay? Okay, first number, look here. My lovely country. Burası Türkiye. Okay. What about this one? 2. Look, 2. This Italia, right? Italia. Right in here. Okay. Let's write together. Italia. Okay, cool. And 3. This one. Here, right? Russia. Bravo. Yes, it's Russia. And what about third? Third, it's Çin, right? Bravo, Çin. Third. So what about this one? 5. It's Egypt, right? 5. It's Mısır. And what about the last one? 6. What about the last one? 6. Who gonna guess? Is America, right? America. Okay. So we have sınıf dili. There's a two-person Magda and öğretmen. They are talking each other. Magda says, affedersiniz. What does it mean, affedersiniz? It means like, excuse me, right? Excuse me. Affedersiniz. Öğretmen. Evet, Magda. Magda, soru ne demek? Soru, what does it mean? Soru, it means question, right? So she's asking like, what does it mean question? Öğretmen says, ben soru soruyorum, sen cevap veriyorsun. Magda, üzgünüm. What does it mean üzgünüm? Let's write in here. I'm sorry. Right. She does understand. Anlamıyorum. I don't understand. Öğretmen, tamam. Soru, senin adın ne? Cevap, benim adım Magda. Magda says, tamam, anladım, teşekkürler. Okay, come here. Eğlenelim, öğrenelim. Aşağıdaki kelimeleri tablodan bulalım ve işaretleyelim. Okay. This is so easy. Let's look. Merhaba. Who gonna find this? Here, right? Merhaba. Okay. İyi. Where is iyi? Help me please. İyi. Here, right? İyi. Okay. What about bu? Bu. Şu. Şu. Let's. Okay. O. Okay. This is here. Kim. Here. Ne. Here you go. Kalem. Here. And masa. There. Okay, good job. Okay, so today neler öğrendik? What did we learn? Aşağıdaki cümleleri eşleştirelim. That's great. Nasılsın? What we gonna say? İyiyim, right? Bravo. Nasılsın? İyiyim. Nerelisin? Ankaralıyım. Okay. And görüşürüz. What you gonna say? Görüşmek üzere. Or hoşça kal. Or güle güle, right? Ne iş yapıyorsun? Ben öğrenciyim. Merhaba. What you gonna say? Merhaba. Bravo. So doğru seçeneği işaretleyelim. Okay. Ahmet. So he is saying something but we don't know. So we're gonna check the Lala what she said. İyiyim. Teşekkür ederim. Okay. So Ahmet, what is his question? Adınız ne? Merhaba. Or nasılsın? Which one? Nasılsın? Why? Because she said iyiyim, right? Nasılsın? Okay. Serkan,
asking adınız ne? Fatma, which one she said? What do you think? Teşekkür ederim. Benim adım Fatma. Or memnun oldum. Which one? Benim adım Fatma, right? Bravo. And İrem said, memnun oldum. Hande, what she gonna say? Ben de memnun oldum. Okay. And Özcan, benim adım Özcan. Senin adın ne? What she's gonna say, Sena? Which one is gonna say? Benim adım Sena. And Özcan said, memnun oldum. Sena, what she gonna say? Ben de memnun oldum. Bravo. And İlker said, nasılsın? What you gonna say? Selma, what she gonna say? İyiyim. Sen? Question, right? Asking him. Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Bravo. Now we go up and look at here. Aşağıdaki kelimeleri çoğul yapalım. Okay. How we gonna make çoğul? We are looking the last vowel, right? Masa. What we gonna say? Masalar. Bravo. Sandalyeler. Sandalyeler. Öğrenci. Öğrenciler. Saat. Okay. Do you remember it was like a Arabic word? So it's, you know, so it's break the rule. We're gonna say saatler, not lar. Okay, because it's not Turkish, it's Arabic word. And silgi, silgiler. Okay, okul, okullar. Kalem, kalemler. Vazo, vazolar. Öğretmen, öğretmenler. Kitap, kitaplar. Sözlük, sözlükler. Sınıf, sınıflar. Bravo, that's great. So, another question. Doğru ise D, yanlış ise Y koyalım. Okay. If it's true, we're gonna write D. If it's false, we're gonna write Y. Bu ne? Bu öğretmen. This is correct? No. Why? Because when we are asking the object, we say ne. True should be bu kim? So this is wrong. Saatler is correct, right? Doğru. Üç kalemler. It's not. Why? Because we mentioned already üç. So it's yanlış. Burası okul. Doğru. Bu sınıf mu? No, it's not. Right? Because should be say sınıf mı? So this yanlış. Bunlar kitap. Doğru mu? Evet, doğru. Nasılsın? Fransalıyım. No. Yanlış. Nasılsın? İyiyim, right? Bu kim? Bu Ali. Evet, doğru. Şunlar masalar. Hayır. Şunlar masa. Yanlış. So ülkeleri yazalım. Okay, this one is Türkiye. What about this one, guys? Help me please. This one. Italia, right? Okay. And this one, Rusya. This one, it's Mısır. And this one, İngiltere. Another one is Kore. And another one is Almanya. Bravo. Let's continue. Nerede, ne zaman, ne söylüyoruz? İşaretleyelim. Okay. So when you go to lokanta, what you say? Afiyet olsun, geçmiş olsun, görüşürüz. Which one? Afiyet olsun. If it's gece, what you gonna say? Günaydın, tebrikler, iyi geceler. Which one? İyi geceler. And hastane, what you gonna say? Güle güle, geçmiş olsun, bol şanslar. Which one? Geçmiş olsun. And doğum günü, what you gonna say? Mutlu yıllar, afiyet olsun, geçmiş olsun. Which one? Mutlu yıllar. Okay, that's great. So we have here kelime listesi. There is some isimler. And here some fiiller, verbs, okay. And I want you guys, you're gonna memorize as much as you can, okay, all of them. And also we have some kalıp ifadeler, you know. Also you look all of them. Already you learned until now, you learned all of them.
And that's all for today, canlarım. You have just completed another step in your Turkish journey. If this lesson was helpful, please hit the like button, subscribe to Turk Lingo, and leave your questions in the comments. Görüşürüz.